YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde tane tane çok lezzetli etli pilav yapacağız. Bu nefis pilavı nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle küçük bir düdüklü tencere kullanacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını güzelce eritiyorum. İyice ısındıktan sonra üzerine 750 gram kadar yağsız dana kuşbaşı eti güzelce soteleyerek karıştırıyorum. Etler suyunu bu şekilde gördüğünüz gibi bıraktı. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırdım. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra iki çizgi çıktı. Şimdi ocağın altını en kısık ateşe alıyorum ve 20 dakika pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar bademin üzerine 1 su bardağı su ekleyerek ocağa bıraktım, kaynamaya bıraktım. Burada 2 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinçleri bir süzgece alıp güzelce yıkayacağım. Evet, bademler kaynadı gördüğünüz gibi. Soğumasını beklemiyoruz. Hemen sıcak haldeyken gösterdiğim şekilde bademi kabuklarından ayırıyoruz. Eğer soğumasını beklerseniz bademler kabuklarından ayrılmaz. Bu işlemi sıcak haldeyken yapmak gerekiyor yalnız. Biraz eliniz yanabilir fakat çok değil. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde bademler kabuklarından ayrılıyor. Evet, bütün bademlerin kabuklarını çıkardıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde hem daha fazla görünmüş oluyor pilavın içinde hem de yemesi daha kolay oluyor. Çünkü badem biraz sert olduğu için bütün olarak yemesi biraz zor olabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi etimiz de gayet güzel pişmiş, yumuşacık, pamuk gibi olmuş. 20 dakika kısık ateşte pişirdim. Düdüklü tencerede. Gayet güzel oldu. Şimdi artık pilavımın yapımını görebiliriz. Uygun bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Güzelce ısınmasını bekledim. Daha sonra ısınmış yağın içine bademleri ekleyerek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bademlerin rengi döndü. Şimdi içinden çıkarıyorum. Aynı yağın içinde pirinçleri kavurmaya devam edeceğim. Evet. Pirinçleri ekledim. Güzelce kavurmaya başlıyorum. Şöyle 2 çay kaşığı tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz tabii ki. 2 çay kaşığı yeterli veya 1 tatlı kaşığı yeterli. Şimdi bademlerini ekledim. Birazını da üzeri için ayırdım. Kuş üzümü ekliyorum.
3 yemek kaşığı kadar kuş üzümü ekledim. Yeni bahar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı. Yeni bahar yoksa 1 çay kaşığından az tarçın ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyebilirsiniz. Şimdi pirinçleri ölçtüğüm bardağın ölçüsüyle 4 su bardağı su ekledim. 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. 4 su bardağı da su ekledim. Sıcak soğuk fark etmez. Ben soğuk su kullandım. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Orta ateşte pişirdim. Suyunu çekti. Gayet güzel tel tel olmuş. Demlendirmek için şöyle bir mutfak bezini örterek 20 dakika dinlendirdim pilavı. Artık bundan sonra istediğiniz şekilde sunumunuzu yapabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet güzel tel tel harika bir tereyağlı pilav oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Benim tarifimle denemenizi, gerçekten çok lezzetli. Yanına başka hiçbir şey yapmasanız da olur. Bir ayran, bir salatayla ana yemek olarak düşünebilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarifi paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.